Bu bir damar yumağıysa bu yırtılır, kanar gibi bir kaygı oluyor. Ama hani sünger kolay yırtılan bir şey değil. Süngeri yere düşürün, zıplar, bir şey olmaz. Karaciğeri gözünüzde canlandırın. Karaciğer çok daha fragil bir dokudur. Dolayısıyla hani umarım hiç kimsenin başına gelmez ama bir trafik kazası geçirseniz karaciğer yırtılır, hemanjiyoma hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla tümörleşmiyor, kanamıyor. Atipik hemanjiyom dediğimiz klasik görüntülemelerde alıştığımız radyolojik bulguları sergilemeyen alt nadir grupları olabiliyor. Bunları hakikaten bu bir tümör mü diye ayırt etmeniz gerekiyor. Hocam karaciğerde hemanjiyom oluşması ne anlama gelir? Nedir? Yani hemanjiyom aslında bizim çok sık gördüğümüz karaciğerin iyi huylu tümörlerinden. Zararı olan bir şey genelde değil. Bir damarın sünger gibi bir damar yatağı oluşturmasından ibaret. Bazen ciltte görürsünüz kırmızı noktalar şeklinde. Onun karaciğerde olduğunu düşünün. Birkaç önemli bilgi var hemanjiyomla ilgili olarak. Bir, hiçbir zaman kanserleşmezler. İki, bazen hastalarda bu bir damar yumağıysa bu yırtılır, kanar gibi bir kaygı oluyor. Ama hani sünger kolay yırtılan bir şey değil. Süngeri yere düşürün, zıplar, bir şey olmaz. Karaciğeri gözünüzde canlandırın. Karaciğer çok daha fragil bir dokudur. Dolayısıyla hani umarım hiç kimsenin başına gelmez ama bir trafik kazası geçirseniz karaciğer yırtılır, hemanjiyoma hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla tümörleşmiyor, kanamıyor. Orada olması radyolojik görüntülemelerde kullandığımız ajanlarla hassasiyet arttığından beri daha çok görülür oldu. Bu yüzden sık sık hasta benim hemanjiyomum varmış diye geliyor ama yani bunlar adını net koyduktan sonra klinik semptom oluşturmadığı sürece takip dahi etmeyi gerektirmeyen iyi huylu olduğunu bildiğimiz lezyonlar. Peki hocam karaciğerin kanseriyle çok sık karıştırıldığı oluyor mu? Yok. Yani bazen atipik hemanjiyom dediğimiz klasik görüntülemelerde alıştığımız radyolojik bulguları sergilemeyen alt nadir grupları olabiliyor. Bunları hakikaten bu bir tümör mü diye ayırt etmeniz gerekiyor. Yani bunların dışında çok aslında radyolojik olarak hani ayırt edemeyeceğiniz bir şey değil. Çok tipik özellikleri vardır. Farklı fazlarda çekilmiş kontrast verildikten sonra görüntüleme sekanslarında çok net hemanjiyomu tecrübeli bir radyolog tanıyacaktır. O yüzden hani adını bir kere net koyduktan sonra çok da kaygı duyacak bir şey değil. Peki bu genellikle doğuştan gelen bir şey oluyor mu? Sonradan mı gelişiyor? Evet, yani büyük bir kısmı muhtemelen doğuşta da var. Bazen büyüyebiliyorlar. Dolayısıyla hani eğer hastada bu ilk defa saptanıyorsa ve büyük çaptaysa onu bir müddet takip ediyorsunuz. Hani bu büyümeye devam ediyor mu diye, ama büyümüyorsa takip etmeye dahi gerek yok. Çok seyrektir ameliyat indikasyonu. Yani yüzde olduğunda bir süre sonra özellikle yeni doğanlarda ortaya çıktığında genelde kanı bir süre bekleyin, bir süre sonra kendisi geçer şeklinde oluyor. Ama karaciğerde böyle bir süreç Yok, olmuyor bu sanırım. kendinden geçmez ama bir zararı olmayan bir şey olduğu için takip etmenize gerek de olmuyor. Peki hocam hangi durumlarda ameliyat gerekiyor hemanjiyomlarda? Bazen çok büyük boyda olanlar kütle etkisiyle mesela hastanın yemek yemesine engel olacak şekilde sol lobdan mideye basabilirler. Bazen diyafram hareketlerini engelleyecek kadar büyük olabiliyorlar. Bu zaman bası semptomunu ortadan kaldırmak için hemanjiyoma ameliyat edebiliyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi, hemanjiyomlar bazen içlerindeki kan akımının yüksek hızda olması nedeniyle kalpte sanki bir kaçak varmış gibi kalbi zorlamaya başlayabilirler. Bu durumda da bunları ameliyat etmeyi öneriyoruz. Embolizasyon deneniyor ama genelde vücut dinamik bir şekilde buna başka damarlar yarattığı için genelde onda kalıcı bir pek sağlanamıyor. Üçüncüsü de bazen bunun içinden akarken kan o düzenli damar yapısından ziyade bu süngersi yapı içinde sağa sola çarptığında kan hücreleri yıkılıyor. Dolayısıyla intravasküler hemoliz dediğimiz bir şey de nadir de olsa olabiliyor. Böyle bir durumda da eğer başka bir sebebi yoksa ve kanda da klinik olarak etki yaratacak bir tablo oluşturuyorsa bu düşüş, o zaman da bunların ameliyatı gerekebilir ama çok seyrek bu söylediğim indikasyonlar. Peki daha önceki videolarınızda aslında karaciğerin çok kanayan bir organ olduğunu, dolayısıyla çok riskli bir organ olduğundan bahsetmiştiniz. Şimdi hemanjiyomlar da kanla ilişkili olduğu için şunu sormadan edemeyeceğim. Hemanjiyom ameliyatları ekstra riskli ameliyatlar oluyor mu bu yüzden?
Yok, tam tersine. Aslında hani siz girmeden evvel bunun besleyici damarlarının kabaca ne taraftan geldiğini görmüş oluyorsunuz. Normal karaciğer dokusundan tamamen farklı bir yapıda olduğu için aslında bunun normal karaciğerle arasında bir ince plan var ve buradan bu damarlar geçerken siz onları rahatlıkla bulabiliyorsunuz. O yüzden hemanjiyoma ameliyatlarında benim çok uzun yıllardır bize böyle öğretilmedi ama ben bu niye yapılmasın diye deneyerek gördüğüm en güvenli ameliyat aslında enükleasyon dediğimiz sadece hemanjiyomun oradan doğurtulduğu şekilde bir ameliyat. Çünkü böyle bir planda gittiğinizde yani hemanjiyomun çevresindeki karaciğeri kesmek yerine hemanjiyomla karaciğerin arasına gittiğinizde er ya da geç o damarlarla karşılaşıyorsunuz ve hani onu kanatmadan klipleyip ya da bir enerji cihazıyla kestiğinizde hiçbir kan kaybı olmuyor. Kaçınılmaz olarak hemanjiyomu çıkarttığınızda bir miktar onun içinde hapsolmuş kanı kaybediyorsunuz ama onun dışında kanlı ameliyatlar değil hemanjiyoma ameliyatları.